Orta Asya'nın gizemli topraklarında binlerce yıl önce öyle bir medeniyet vardı ki bugünkü modern şehirleşmenin temellerini atmıştı bile. Düşünsenize, Anav'da bulunan 5000 yıllık seramikler bugünkü el sanatlarımızla neredeyse aynı motifleri taşıyor. Hmm, bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Peki bu kadar eski bir medeniyetin izlerini nasıl bu kadar net görebiliyoruz? İşte tam da burada Afanesyova kültürünün önemi ortaya çıkıyor. Arkeologların bulduğu metal işleme aletleri ve günlük yaşam eşyaları o dönemin insanların ne kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu gösteriyor. Düşün ki milattan önce 3000'lerde bile bronz işlemeciliğinde kullanılan teknikler bugünkü kuyumculuk sanatımızın temellerini oluşturuyor. Yani aslında şu anda kullandığımız birçok tekniğin kökleri binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kesinlikle öyle. Ve biliyor musun, Tagar kültürü döneminde ki bu yaklaşık milattan önce binlere denk geliyor, öyle gelişmiş metal işleme teknikleri kullanılıyordu ki bazı arkeologlar bunların nasıl yapıldığını hala tam olarak çözebilmiş değil. Bu teknolojik gelişmeler toplumsal yapıyı nasıl etkiledi peki? Ah, işte bu çok önemli bir soru. Karasuk döneminde demir işçiliğinin başlamasıyla birlikte toplumsal yapı tamamen değişti. Düşünsene, daha dayanıklı tarım aletleri, daha etkili silahlar ve günlük yaşam eşyaları üretmeye başladılar. Bu da beraberinde yerleşik hayata geçişi hızlandırdı. Şimdi Kelteminar'daki yerleşimlerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Evet, ve en ilginç yanı şu ki, Kelteminar'da bulunan sulama sistemleri o kadar iyi tasarlanmış ki, benzer sistemler günümüzde hala kullanılıyor. Moore 2000'lerde geliştirilen bu sistemler, modern tarım tekniklerine bile ilham veriyor. Peki ya Çin kaynaklarında bahsedilen Türk varlığı, bu konuda neler biliyoruz? Çin yıllıklarında Türklerden ilk kez milattan önce binlerde bahsediliyor. Ve en ilginç yanı, onları sadece savaşçı bir toplum olarak değil, aynı zamanda gelişmiş bir ticaret ve diplomasi ağına sahip bir medeniyet olarak tanımlıyorlar. Özellikle İpek yolu üzerindeki hakimiyetleri vurgulanıyor. Bu bilgiler ışığında Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuk daha da anlam kazanıyor. Kesinlikle. Ve düşün ki bu göç hareketi sırasında sadece insanlar değil, kültür, sanat, teknoloji ve yaşam biçimi de taşındı. Bugün Anadolu'da gördüğümüz birçok kültürel öğenin kökeni ta Anav dönemine kadar uzanıyor. Yani aslında binlerce yıllık kesintisiz bir kültürel aktarımdan bahsediyoruz. Tam olarak öyle. Ve en heyecan verici yanı, her yeni arkeolojik kazı, her yeni buluntu bu muhteşem hikayeye yeni sayfalar ekliyor. Mesela geçen yıl Tagar bölgesinde bulunan metal işleme atölyesi, o dönemin teknolojik seviyesini gösteren çok önemli kanıtlar sundu. Bu tarihsel süreklilik, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras. Kesinlikle. Ve bugün bu mirası korumak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Çünkü bu miras sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de şekillendiriyor.